Umut Kalesi'nde sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Aynen. Belki ilk defa bizi izleyenler varsa burada ne yapmaya çalıştığımızı çok az yani kısa bir şekilde açıklamaya çalışabiliriz. Biz bu kanalı daha yeni açtık ve amacımız Hristiyanlık hakkında bilgi edinmek isteyenlere ve Hristiyanlara hizmet etmektir. Bizler Hristiyan kültürünü, gerçeklerini kutsal kitabın ışığında Türkiye'ye uygun bir şekilde elimizden geldiğince aktarmak istiyoruz. Harika, mükemmel olmuş, elinize sağlık, Rab bereket etsin diye birçok mesaj alıyoruz. Ama biz istiyoruz ki eğer sorularınız varsa elimizden geldiğince bu sorulara tabii ki bizim çok büyük bir eğitimimiz yoktur Hristiyanlık hakkında. Biz elimizden geldiğince gençler olarak bu sorulara cevap vermek istiyoruz. Ama biz bunun sorumluluğunu elimizden geldiğince almak istiyoruz. Sizin sorularınız, eleştirileriniz cevapsız kalmasın diye bu kısa programlarla elimizden geldiğince size geri dönüş yapmaya çalışacağız. Benim elimde başlamak için bence iyi bir soru var. Bir önceki soru cevap bölümümüzde Serhat arkadaşımızın yorumuna cevap vermiştik. Serhat aslında Hristiyanlık eski bir dindir, en yenilikçi din İslam'dır. Bunlar eskide kalmış sorusuna cevap vermiştik. Bir yorumda daha bulunmuş ve bence bu daha hakaret içerikli bir yorum olmuş. Demiş ki para dağıtıyor. Millet Hristiyanlığa geçsin diye. 3 nokta. Bunun hakkında Damla sen ne söylemek istersin? Yani para dağıtmak çok uzak. Yani benim söyleyebileceğim şey şu, biz kiliseye gittiğimizde, yani en azından kişisel olarak konuşmak gerekirse, ben kiliseye gittiğimde ondalık veriyorum. Yani aslında para almaktan çok para veriyorum. Tabii ki bunu içten bir şekilde yapıyorum. Niye para veriyorum? Çünkü orada bir düzen var ve bunun işlemesi lazım. Eğer ben para vermezsem, gidenler para vermezse o zaman bu düzen nasıl işleyecek? Ama yani tabii ki çok fazla görüş var ve çok fazla şey algısı var. İşte İncil'in arasına para sıkıştırıyorlar, veriyorlar ki onlar işte Hristiyan olsunlar falan. Ama öyle bir şey aslında yok ve teşekkürler çünkü sayende bunu açığa kavuşturabildik. Yani birçok kişi bu kurduğumuz seti görüyor ve düşünebiliyorlar işte Mac bilgisayarları var, işte böyle ışıklandırmaları, setleri, kameraları var. Ama biz gerçekten elimizden gelen her şekilde bu programları yapmaya çalışıyoruz ve bizler kendimizden veriyoruz. Kendi bütçemizden veriyoruz, kendi zamanımızdan, kendi emeğimizden ve yüreğimizden gerçekten elimizden geldiğince Türkiye'yi, Türkiye Kilisesi'ni, Türkiye vatandaşını araştırmak isteyen kim olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi inanış inanıyor olursa olsun size hizmet etmek için biz bunları yapıyoruz. Ve Damla'nın dediği gibi yanlış bir algı var. Ne deniyor? Para veriliyor, para dağıtılıyor gibi düşünceler ve yargılar var. Ama aslında kilise nasıl ayakta durur? İnsanların bağışıyla ayakta durur. Başka birçok inanışta olduğu gibi insanların katıldığı kiliseye işte gönülden, yürekten isteyerek verdiği bağışlarla, desteklerle kilise aslında bütün faturalarını, insanların orada hizmet etmesini sağlamaktadır. Ve bizler aynı şekilde elimizden geldikçe yürekten vererek vermeye çalışıyoruz. Eğer izleyicilerimiz ben Hristiyan olursam bize para verilecektir, İncil'in içerisine dolar sıkıştırılacaktır gibi bir şey düşünüyorlarsa biz hayatımız boyunca bunları duyduk. Biz artık elimizden geldiğince bunlara gülüp geçiyoruz. Tam tersidir. Bizler Hristiyan olarak hem fakirlere, komşumuza, arkadaşlarımıza elimizden geldiğince destek olma görüşüne sahibiz. Aynı zamanda kiliseye hizmet eden arkadaşlarımıza ve kilisenin ayakta durması için kiliseye destek verme sorumluluğuna sahip olduğumuzu inanıyoruz. Eğer Hristiyan olarak bizler paramızı, zamanımızı, bütçemizi ve yüreğimizi bunların gerçekleşebilmesi için harcıyorsak işte o zaman Hristiyanlar olarak destek verme sorumluluğunu yerine getiriyoruz diyebiliriz. Kesinlikle. Bence elimizde burada çok güzel bir yorum var. Düşünüyorum, öyleyse oynuyorum. Tanrı'nın Kanıtları adlı video çekebilir misiniz? Bence birçok insan Tanrı'nın var olduğuna dair direkt bir kanıt istiyorlar, değil mi? Bir arayış içerisindeler ve hangi mezhepten ya da hangi inanıştan, hangi kültürden geliyor olurlarsa olsunlar, Hristiyanlık hakkında okumaya başladıkları zaman ya da başka inanışlar olsun, diyorlar ki kanıtın ne? Ama aslında Tanrı'nın varlığını kanıtlayabilir miyiz? Bu kanıtlanabilir bir şey midir? Bence kanıtlanabilir bir şey değildir. Çünkü Tanrı tam olarak insan beyniyle anlayabileceğimizden çok daha üstün bir şey. Yani onda bir gizem var ama bu demek değil ki hani hiç araştırmayacağız, hiç okumayacağız. Yani birçok şeye bakmamız, okumamız, araştırmamız lazım. Yani kutsal kitapta diyor, görmeden iman edene ne mutlu. Yani o yüzden bence bir iman adımı atmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda
araştırmamız gerekiyor. Yani ben kişisel olarak hani araştırdım, okudum ve daha sonra yani buna inanmayı seçtim. Şey değildi yani işte ben böyle gördüm, böyle duydum işte o yüzden demek ki gerçek budur herhalde falan gibi bir şey olmadı. Yani ben gayet oturdum, araştırdım ve daha sonra yani bir ateistlik sürecinden sonra ben bu kararı aldım. Bence bilimsel bir yaklaşıma değineceksek Tanrı'nın varlığı bence kanıtlanamaz. Kanıtlasaydı bütün dünya Tanrı'nın var olduğunu bilirdi. Ona göre onu izleme ya da izlememe seçiminde bulunurdu. Aynı şekilde Tanrı'nın var olmadığı bilimsel yöntemlerle bence kanıtlanamaz ve kanıtlayamayacaktır. Eğer öyle olsaydı ya da olmuş olsaydı zaten şu anda hiçbir dine inanmazdık. Bir inanışa inanan bir insan bilimsel bir gerçeğe karşı gelerek inancını kendi kandırarak sürdürüyor olurdu. Ama böyle bir şey mümkün olmadığı için her ne kadar sorgulasak da araştırsak da eninde sonunda benim kişisel düşüncemdir tabii ki bu. Eninde sonunda bir iman adımının atılması gerekiyor. Kesinlikle. Ve bu iman adımını atmaya insan bireysel bir şekilde karar vermeden önce sorgulaması kesinlikle gerekir. Bu bence çok değerli bir öğretiştir. Tanrı sorgulama, sorma. Sen kimsin ki soruyorsun, sen kimsin ki araştırıyorsun, sen kimsin ki bana katılmıyorsun şeklinde düşünen bir yaratıcı değildir bence. Nasıl iyi bir baba çocuğuna her sorusunu elinden geldiğince sevgi dolu bir şekilde cevaplamaya çalışırsa bence yaratıcımız da öyle bir Tanrı'dır, öyle bir Allah'tır. Eğer bizler saygı içinde gerçekten iyi bir niyetle sorarsak, araştırırsak en zor soruları bile bence oldukça iyi bir şekilde cevaplayabilir, tatmin edici cevaplar bulabiliriz. Ama yasanın tekrarı 29-29 dediği gibi programımızda da bu ayeti kullandık ve benim çok sevdiğim bir ayettir. Gizem Tanrı'ya özgüdür. Ama ayetin tam nasıl söylediğini bilmiyorum. Belki yansıtabiliriz. Ama Tanrı'nın bize açıkladığı şeyler bizler için, çocuklarımız için yeterlidir. Yani bizim bu iman adımını atmamız için mühendis de olsak, doktor da olsak, avukat da olsak elimizde yeterince tarihsel destek, yeterli bir mantık vardır. Kesinlikle. Fatma arkadaşımızdan böyle bir yorum gelmiş. Yaptığınız ilahi ve Allah'a yönelmenizle gurur duymalısınız. Ve ben bu tür yorumlara teşekkür etmek için ayrıca bu yorumdan bahsetmek isterim. Biz hakaret içerikli oldukça mesaj alıyoruz. Eğer çok küfür içerikliyse ve gerçekten hoş olmayan yorumlarsa bazen bu yorumları siliyoruz. Ama eğer yapıcı yorumlarsa biz katılsak da, katılmasak da, uygun görsek de görmesek de elimizden geldiğince bu yorumların gene farklı bir zenginlik katması için, gene bir sohbet ortamı olması için onları orada bırakıyoruz. Ama bütün bu gelen uygunsuz yorumların zıttına Müslüman kardeşlerimiz çok güzel yorumlarda bulunuyor bazen. Fatma'nın yaptığı gibi büyük ihtimalle Müslüman olduğunu tahmin ediyorum. Eğer yanlış bir tahminde bulunuyorsam özür dilerim buradan Fatma. Ama Müslüman olduğu belli olan birçok yorum var. Ve onlar diyorlar ki bir Müslüman olarak programlarınızı izliyorum, takip ediyorum ve beğeniyorum. Ve ben burada bize saygı gösteren, sevgiyle yaklaşan ve yorumlarıyla gelen bütün Müslüman kardeşlerimize ve ateist kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da ben teşekkür etmek istiyorum. Keşke gerçekten hepimiz doğruya ulaşmak için, gerçeği araştırmak için bu saygı ve sevgi iletişimi içerisinde birlikte konuşabilsek ve barış içerisinde yaşayabilsek. Yani kesinlikle bizim de amacımız kesinlikle bu yani bir olarak gerçeği bulmak. Yani bazıları işte yorumlarda görüyorum işte Müslüman olun, Müslüman olmazsanız böyle olur falan gibi yorumlar var. Ama bizim amacımız zaten bir olarak gerçeği bulmak. Eğer yanlış olduğumuzu düşünüyorsanız gelin söyleyin, tartışalım, konuşalım, ayetlere bakalım, bilimsel verilere bakalım. Yani bakalım ve gerçeği birlikte bulalım. Yani bizim amacımız kesinlikle işte bu doğru, bu yanlış, işte senin görüşün şöyle, benim görüşüm böyle gibi bir şeyde bulunmak değil. Ama tam tersine bir olarak birbirimize saygı göstererek gerçeğe ulaşmak. Ya ve ben bireysel olarak gerçekten bunu yaşadığımı söyleyebilirim, anlatabilirim belki. Çok kısa bir şekilde ben 13-14 yaşındayken Türkiye'de büyüdüğüm için her ne kadar Hristiyan bir aileden gelsem de fark ettim ki benim Kur'an-ı Kerim'i de okumam lazım. Benim işte Tevrat'ı, diğer kitapları da araştırmam lazım. Ve aslında babam beni bu konuda teşvik etti. Ve babamın çok sevdiğim bir benzetmesi vardır. Dedi ki ben
anneni seviyorum, bundan emin misin diye sordu bana. Ben de tabii ki yani sen annemi sevmeyi, annemle evlenmeyi seçtin diye cevap vermiştim küçükken. O dedi ki işte değerli olan şeylerden bir tanesi de bu. Dünyada birçok kadın varken ben anneni seçtim ve annene ben seni seviyorum, senin benimle evlenir misin sorusunu sordum. Ve eğer bir inancımız varsa ve yürekten inanıyorsak bu yeterlidir. Ama eğer birçok inanış araştırmışsak ve bir inancı benimsemişsek bu daha da değerlidir. Bu çok güzel bir tanıklıktır ve bence bu programa katılan, bu programa, bu YouTube kanalına, Umut Kalesi'ne destek veren herkesin yüreğinde de bu vardır. Bizler belli bir inancı aşılama amacıyla bunları yapmıyoruz. Bizim belli bir inancımız ve görüşümüz var. Ama eğer yanlışsak, yanlış olduğumuzu öğrenelim. Sadece Hristiyanlık manasında değil ama Hristiyanlığın içerisinde de kutsal kitap birçok farklı şekilde yorumlanabilir, açıklanabilir ve konuşulabilir. Ve zaten Kelam Kültür Kahve'nin de en değerli şeylerinden bir tanesi de budur. Sadece bir iki kişi burada bir şeyleri vaaz etmeye çalışmıyoruz ama kendi aramızda sorular soruyoruz ve araştırmaya teşvik etmek istiyoruz. Bu yüzden ben açıkçası diyebilirim, eğer herhangi bir konuda eğer ben yanlış olduğumu görebilirsem ben derim ki yanlışmışım. Ve eminim olacaktır. Ben eskiden böyle düşünüyordum. İlk programlarımızda böyle demiştim. Ama şu an fark ediyorum ki diyerek belki de birlikte büyüyeceğiz, değil mi? Birlikte öğreneceğiz. Kesinlikle. Aslında süremizin sonuna geldik. Eğer eklemek istediğim bir şey yoksa Bu kadar. kapatalım. Teşvik etmek istiyorum sizleri. Lütfen yorumlarınızı, mesajlarınızı, e-mail adresimiz olsun, YouTube kanalımız olsun, özel mesajlar olsun ya da bu videonun altına da olabilir. Yorumlarınızı vermekten, eleştirmekten, bizi teşvik etmekten de aynı zamanda lütfen çekinmeyin. Biz elimizden geldiğince bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Rabbin esenliği sizinle olsun.